Merhaba arkadaşlar. 10 Şubat 2024. Yine evde duramadık. Hava da çok güzel olunca biraz yürüyüş yapalım. En azından terimizi atalım. Temiz hava alalım diye yollara çıktık. Hava çok güzel. 16-17 derece. Bahar havasında bir gün. Gezelim dolaşalım şöyle bir bakalım dedik. Gezeceğimiz bölge burası arkadaşlar. Görüyorsunuz şuradan 2 gün önce güzel yağmur yağmış buralara. Maşallah var. Şöyle bir gezelim dolaşalım. Temiz hava alalım. Ormanı inceleyelim. Neler var neler yok bakalım arkadaşlar. Ha ne arıyorsunuz derseniz ben aslında açıkçası bir şey aramıyorum. Öylesine gezmeye geldim ama mantarları inceleyeceğim. Ondan sonra taşları inceleyeceğim. Doğadaki değişimlere bakacağım. Öyle bir niyetim var. Bakalım inşallah güzel bir gezi olur. Havaya bakarsanız çok güzel bir hava var. Yani açıkçası böyle bu havayı görünce kuzu göbeği bile bulabilirim gibi geliyor ama yok. Tabii saçmalamaya gerek yok. Öyle değil o iş. Bu havada tabii ki bu mevsimde kuzu göbeği olmayacak kesin arkadaşlar. Ben biraz işin esprisini yaptım ama bakalım inşallah havanın yağış durumuna göre Mart'tan itibaren toplamaya başlarız bu bölgelerde diye düşünüyorum. Bakalım kısmetimiz ne var ne yok bugün. Doğa, orman bize ne verecek, ne vermeyecek göreceğiz. Belki de göktaşı falan bulur, zengin yırtar gideriz arkadaşlar. Ama ortam çok güzel inanın. Gerçekten de çok güzel bir ortam var. Acayip keyifli. Bakın arkadaşlar. Çiğdemler çok güzel olmuş. Geçen gün bu nedir? Nergiz midir, kardelen midir derken sağ olsun arkadaşım bir tanesi yazmış. Çiğdemdir onların adı, bizim burada çiğdem derler diye. Çiğdemler artık baharın habercisi. Tabii ki bahar geldi değil de baharın yaklaştığının habercisi. Doğa tekrardan bahara kendini hazırlıyor arkadaşlar. Bu da daha çok keyif veriyor sana. Bu farkı, bu aradaki doğadaki değişmeyi gördükçe bana çok keyifli geliyor. Bakın arkadaşlar ben ne gördüm burada. Bakalım bu neymiş? Olmaz ya. Hala olmaz diyoruz. Ama ilginç. Bakın. Bu çıntar arkadaşlar. Kanlıca mantarı. Hani bilen vardır, bilmeyen vardır. Tarih 10 Şubat 2024. Şimdi insanda şöyle bir şey var. Bir tanesi buldum ya. Yetinilir mi? Hayır. Başka var mı acaba diye çevresine bakmaya başlarız hemen. İşte böyle. Bakın şimdi. Şu. Kökü sağlam ama kendisi gitmiş. Bu. Vakti geçtiği için çürümüş. Bakalım. Daha sanki buradan bir iki bir şey daha çıkacak gibi görünüyor da. Ondan dolayı bir bakalım. Evet. Mevsim olmuş Şubat olsa da bakın bu birazcık kötü olmuş. Hala demek ki kısmette varsa bir şeyler çıkabiliyor da. Benim amacım açıkçası çıntar toplamak değildi ama
Bulunca da bırakamıyor insan. İster istemez alıyor. Size güzel bir manzara göstereyim. Şu gördüğünüz dağ Honaz Dağı arkadaşlar. Hafif bir sis var. Ama o karşıda görünen yer de Denizli. Gerçi önce Honaz, daha ileride Denizli. Öyle yol, küçük bir yol falan görünüyor. Orası Denizli. Şöyle baktığımızda buralar organize. Şöyle burası Kocabaş. Ta yukarıda karşıda görünen dağ Çökelez Dağı. Şurada küçük Çökelez. Ama manzara ve hava süper arkadaşlar, bakın. Sadece bu bile yetiyor sana. Başka bir şeye gerek yok ya. Arkadaşlar normalde burası tam mantar yeri. Çıntarın Kanlıca'nın olduğu yer. Ama tabii ki normal Ekim'de, Kasım'da olan yer. Şu anda Şubat'ta olduğumuzu düşünürsek burada da mantar çıkmasını ihtimali vermiyorum ben. Bundan dolayı ben hala doğa gezisindeyim. Mantar aramıyorum açıkçası. Önüme çıkarsa alırım. Çıkmazsa almam. Ortam çok güzel arkadaşlar. Acayip güzel. Çalılara bakın, insan boyunda geçmiş. 3 metre 4 metre çalı olmuş. Çalılar bile böyle. Bayağı güzel, iyi bir yürüyüş oldu arkadaşlar. İnanın çok güzel de ter attık. Bir de yokuş yukarı doğru tırmanıyoruz. Hakkını veriyor yani. Şu andaki şey. Yol. Bulunduğumuz bölge de aynı. Şöyle bir bölge. Sık çalılık bir ormanların içindeyiz. Bakalım. Gezi güzel. Tam istediğimiz gibi devam ediyor yani. Nefesimiz açılıyor. İyi oluyor. İşte bu. Şu manzaraya bakınca huzur bulmak. Bende mi var bir anormallik arkadaşlar? Gerçekten de güzel bir manzara değil mi? Bana çok güzel geliyor yani. Acayip keyifli geliyor. Müthiş bir manzara. Ne huzur, hafif bir esinti var. Soğuk değil.
Geçen hafta geldiğimizde gene yabani mantar da görmüştük arkadaşlar. 5-10 kadar. Bunlar falan işte gördüğünüz gibi. Şimdi onlar da tamamen çürümüş. Artık tabii ki havalar ne kadar düzgün giderse gitsin. Sonuçta bunun mevsimi geçtikten sonra da olma ihtimali azalıyor. Ha yok diyemem. Bir tane bulduk zaten. Ama azalıyor yani. Bulma ihtimali iyice şey oluyor. Ha bizim esas dediğim gibi her zaman dediğim gibi amacımız temiz hava alıp gezmek. Şöyle ormanlarda, yeşilliklerin içerisinde. Bu bana tamamen terapi gibi geliyor. Rahatlatıyor, haftanın yorgunluğunu atıyor. Garibim nezlem varsa onları atıyorum. Yani ilaç kullanmıyorum, orman kullanırım ya. Öyle de diyebiliriz. Yani böyle tek başıma gezmek buralarda güzel oluyor. Yanımda arkadaş arıyorum arada sırada da. Tabii normal insanlar diyor ki ne işin var dağda ya. Bu mevsimde bir şey de yok. Ama ben artık birisi olursa oluyor. Olmazsa tek başıma basıp çıkıyorum. Ormanlarda öyle geziyorum. Dolaşıyorum. O da beni çok rahatlatıyor arkadaşlar. Kendini yenilemeye başlamış. Şuradan yakında yeşillenir. Havalar böyle giderse. 2 yıl önce Ocak'ta buralarda kar ver diyorduk. Şimdi Şubat'tayız. Ama hala bir şey yok. Sonunda hayır getirsin. Bakın arkadaşlar. Bu sünger dediğim mantar dediğimiz yabani mantar. Yok pardon değilmiş. Bu başka bir mantar. Hiç bildiğim bir mantar değil. Daha farklı bir tipi var. Ama bu mevsimde burada mantar görmek bile ilginç. Böyle işte mantarları gördüğümde bu sefer gaza geliyorum. Çıntar da olabilir mi acaba diye sağa sola bakmaya başlıyorum ben. Bakın kalıntıları mantar çıkmış olmuş burada. Sonradan da kaybolmuş gitmiş. Bakalım.
Mantar sünger mantarına benziyor arkadaşlar. Daha yeni çıkmış. İlginç ama. Normalde bu mevsimde çıkmaması lazım. Biraz daha vakti var ama demek ki havalar artık bunu şaşırtmış. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Gezdik, tozduk, dolaştık. Bir tane çıntar bulduk. Şöyle tertemiz havamızı aldık bir haftalık. Orman havamızı. Ve şimdi de yavaş yavaş dönüyoruz. Arabaya doğru ilerliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yakında kuzu göbeği toplamaya başlayacağız. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere. Böyle güzel manzaralarla size veda ediyorum. Denizli Honaz'dan selamlar, saygılar. Görüşmek üzere.